Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hastane poğaçalarını aratmayan, yumuşacık, simit tadında kaşarlı poğaça tarifim var. Bu tarifi keşfettiğimden beri sürekli yapıyorum arkadaşlar. Kesinlikle tam tutan bir tarif. Sizlere de tavsiye ediyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Karıştırma kabımın içerisine 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı şeker ve 2,5 su bardağı ılık sütümü ekliyorum. Mayam ve şekerim erinceye kadar iyice karıştırıyorum. Sütüm 500 ml. Poğaça tariflerimi yaparken genelde ılık su da kullanıyordum arkadaşlar ama bu tarifimde ılık su kullanmadım. Sadece süt ile yapmayı tercih ettim. Mayamı ve şekerimi erinceye kadar iyice karıştırdım. İçerisine 1 su bardağı yani 200 ml sıvı yağımı ilave ediyorum. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 3-4 yemek kaşığı kadar da eritilmiş margarin veya tereyağımı ekliyorum. İyice karıştırıyorum. 1 adet yumurta kullandım. Yumurtamın sarısını hamurumun içerisine ilave ediyorum. Akını da üzeri için ayırdım. Poğaçalarımı içerisine batırıp susama batırmak için yumurta akını kullanacağım. 1 yemek kaşığı tuzumu da içerisine ekliyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra içerisine ilk aşamada 3 su bardağı un kullandım. Unumun tamamını içerisine eliyorum. Su bardağı unumu ekledikten sonra çırpıcım ile iyice karıştırıyorum. Tekrar 3 su bardağı un daha kullanacağım. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Unun kalitesine göre kullandığınız malzemelerin azlığına çokluğuna göre un miktarı değişiklik gösterebilir. Bunun için ununuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurursanız hamurunuzun kıvamını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Artık elimle yoğurmaya başladım. Belli bir aşamadan sonra çırpıcı ile karıştıramıyorsunuz. Bunun için yoğurma aşamasına geçmeniz gerekiyor. Unumu yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur oluncaya kadar hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuralım. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Hamurumu hazırladıktan sonra üzerini streç film ile kapatıyorum. Hamuru 2 katına çıkıncaya kadar mayalandırıyorum. Eğer streç filminiz yoksa bir poşetin içerisine koyarak da mayalandırabilirsiniz. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi 2 katına çıktı. Bu şekilde olduktan sonra hamurumun havasını alıyorum. Güzel bir şekilde havasını alıp hamurumuzu bir miktar yoğuralım. Hamurunuzun mayasını güzel bir şekilde aldığınızda poğaçalarınız piştikten sonra maya kokusu olmaz. Hamurumun havasını güzel bir şekilde aldım. Hamurumu artık bezelere ayırıyorum. Bu şekilde küçük bezelere ayırdım ben. Büyüklüğünü sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben daha çok küçük olmasını istedim. Toplamda 18 tane poğaça çıktı arkadaşlar.
Daha fazla olmasını isterseniz malzemeleri 2 katına çıkartarak da hazırlayabilirsiniz. Hamurlarımı ben bu şekilde bezeliyorum. Bu şekilde daha kolay oluyor. Bezelediğim hamurlarımı tezgahımın üzerine yağlı kağıt serdim. Onun üzerine koyuyorum. İlk bezelediğim hamurumdan başlayarak poğaçalarımı yapmaya başlıyorum. İlk bezelediğim hamurumu tezgahımın üzerine ters koyarak elimle bir miktar açtım. Ortasına kaşar peynirimi koyuyorum. Elimle bu şekilde kapatıyorum tekrar. Bir tane daha göstermek istiyorum. Hamurumu tezgahımın üzerine ters çevirerek alıyorum. Elimle bir miktar açıyorum. Ortasına kaşar peyniri koyup tekrar hamurumu kapatıyorum. Kapattığım hamurlarımı tekrar yağlı kağıdımın üzerine diziyorum. Sırayla yapıyorum arkadaşlar. Hepsinin ortasına kaşar peynirlerimi koyduktan sonra susama batırma işlemine geçeceğim. Bütün hamurlarımızı, bezelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Bütün poğaçalarımın içerisine kaşar peynirlerimi koydum. Üzeri için ilk önce yumurta akına, daha sonra da kavrulmuş susama batırıyorum. Bu şekilde koyuyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Yine aynı şekilde yumurta akına batırıp kavrulmuş susama batırıyorum. Hazırladığım poğaçalarımı fırın tepsimin içerisine alıyorum. Bütün hamurlarım, bütün poğaçalarım bitinceye kadar bu şekilde devam ediyorum. Son 4 tane poğaçam kalmıştı. Kavrulmuş susamam bittiği için onları da çörek otuna batırdım. Gördüğünüz gibi bu poğaçalarım da çok güzel oldular. Görüntü açısından da gerçekten güzel oldu. Sizler de deneyebilirsiniz. Çörek otu sevmeyenler için biraz fazla olabilir belki ama güzel bir lezzet kattı. Poğaçalarımı 2 tepsi olacak şekilde hazırladım. Birbirine yakın koymadım yapışmaması için. Ben 2 tepsi şeklinde hazırladım. İsterseniz bir tepside de hazırlayabilirsiniz. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımda 2 tepsimde aynı anda pişirdim. Yaklaşık 25-30 dakika içerisinde pişti. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir poğaça, simit tadında, pastane poğaçalarını aratmayan, simit tadında kaşarlı poğaça tarifi. Ben bu tarifi sürekli yapıyorum. Evdeki herkes de çok severek yiyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz tam tutan bir tarif. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı da unutmayın.